Boşları Mekanı'na hoş geldiniz. Bugünkü konumuz beklenti. Buyurun. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş geldiniz. Tam Hoş dedim geldiniz. ben, özledim sizinle konuşmayı dedim. O ara kayıt girdi mi bilmiyorum. Gerçekten özledim sizinle konuşmayı. Evet. Evet, ara verdik. Ben de Türkiye'deydim, ara verdim. Özledim gerçekten sizinle program yapmayı. Ya buranın şeyi farklı, buranın keyfi farklı benim için çünkü çok sohbet tadında ya. Böyle çok da böyle illa iddialı bir şeyler söylemek de zorunda değiliz. Benim fikrim bu falan Evet. şeklinde O yüzden düşünebileceğim. ilk iddialı cümleyi ben dedim Google'dan search yapayım beklenti ne demek diye. Hemen Hı onu hı. bir olgunun sonunda olması umulan, umut edilen şey diye bir cümle yazmışlar. Beklenti Evet. buymuş. Ama size göre beklenti ne? Neresinden girmek isterseniz buyurun. Ya Beklentiler sadece üzer dermişim. Güzelmiş. Böyle hani beklentiye girme, üzülme şeklinde öyle bir şey vardır ya, genel düşünce vardır. klişe, evet. Ben şeyle başlamak istiyorum ya. Beklentiyle umut etmek arasındaki fark hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben önce kendi Oo, fikrimi çok söyleyeyim, güzel. merak ediyorum. Çünkü Çok ikisi sanki güzelmiş. ikisi çok benzeyen bir şey gibi, ifadeler gibi durmasına rağmen sanki çok farklı. Çünkü bir yazı okudum. Orada diyor ki beklenti bilinçaltından gelir ama umut kalpten gelir diyor. Aa, ne güzelmiş. Evet. O zaman şöyle düşünebiliriz. Beklentilerimizi oluştururken bizim o her zaman söylediğimiz bilinçaltındaki kayıtlarımız var ya, oluşturduğumuz Hı hı. çocukluktan, doğuştan itibaren bilerek ya da bilmeyerek, hatta bilmeyerek çoğu oluşturduğumuz o kayıtlarla verdiğimiz cevaplarla oluşuyor beklenti. Hmm. Ama umut daha kalbi, daha hissi, daha gerçek tarafı Hı hı. diye düşünüyorum. Bilmiyorum, siz ne düşünüyorsunuz? Çok güzelmiş. Ben şu an böyle şey benim çok kalbime dokundu bu. Yani çünkü hayatta hep şuna çok inananlardanım. Hani beklentiyle mesela böyle ümit var olmayı hiç karşılaştırmamıştım, hiç düşünmemiştim. Beklenti genelde dediğimiz gibi hani çoğunlukla böyle insanın mutsuz olmasına birazcık daha sebep olacak bir şeyken bir konuda ümit var olmak bambaşka bir duygu. Beklenti değil aslında bunun adı. Yani hani ümit var olmanın tamamen kalple alakalı olması, beklentinin de bilinçaltıyla alakalı olması, bilmiyorum benim çok böyle şey, çok hoşuma giden bir bilgi oldu açıkçası. Teşekkür ederim. Şimdi bunu şey yaptım, kaptım ve not ediyorum. Bayıldım bu bilgiye. O zaman Ya mesela şöyle beklenti düşünüyorum. bilinçaltından geliyorsa, umut da Hı kalple hı, alakalıysa o zaman aslında zaten aynı yerde değiller. hı Beklentinin hı. dediğiniz gibi bir kalıplarla alakası var o zaman. Ee, Evet. Evet, Ben de şöyle düşünmüştüm yani neden beklenti içine gireriz diye düşündüğümde. Çünkü bu bir etkileşim gibi. Hani ben bir enerji veriyorum, o enerjiyi geri almayı istiyorum. Yani umut ediyorum kısmı bana öyle gelmişti. evet. Verdiğimi geri Hı. alacağım. Ama hani hep biz diğer videolarda da konuşuyoruz ya biz aslında birbirimize bağlı. Normalde ayrı ayrı görünsek de aslında birbirimize hep görünmezliklerle bağlıyız. Yani Bravo. belki Hı hı. benim Zeynep'e yaptığım bir şey bana Gülden'den geri dönebilir. O yüzden hani Evet, beklenti içinde olmayın dedikleri nokta da bana öyle gelmişti. Yani Zeynep'e yaptım. İlla Zeynep'ten bana dönecek diye bir şey yok. Belki başkasından dönecektir. O zaman da hayal kırıklığı, umut kırıklığı olmaz. hı. Yani bir O beklenti zaman bunu içinde yaşamak. olmamakla alakalı. Ha tamam bekliyorum ama illa Zeynep'ten beklemiyorum bunu Ama gibi. işte yaşarken onu öyle yapamıyoruz. Yani e, aslında şöyle söyleyeyim o zaman. Hayattaki rollerimize göre sanki beklentilerimiz oluşuyor. Hani mesela ben anneyim, eşim, kardeşim, arkadaşım, değil mi? Hani ilişkilerdeki o beklentilerimizi rollerimize göre ne oluyor işte? Anne şunu şunu yapıyor. Karşılığında çocuğundan belli bir şey bekliyor. Kardeşine bir şey yapıyorsun, bekliyorsun. Hatta ilişkilerdeki sorunların %65'i beklentilerden kaynaklanıyormuş. O da işte ben maalesef o kurtulamadığımız hani ikincil kazanç beklentileri var ya, şunu yapıyorsun ama onu yaptım da bıraktım şeklinde konuşurken çok güzel konuşuyoruz, söylerken çok güzel söylüyoruz ama yaşarken onu o şekilde bırakamıyoruz maalesef. Peki neden? Ya Ya şey de beklent bu. Şey doğru, çok özür dilerim hani araya giriyorum. Hep diyoruz ya böyle işte beklentilerinden işte kurtul, sonsuz mutluluğu yakala, işte sınırsız mutlu ol. çok zor bir Tamam, şey. teoride doğru ama bu pratikte çok da uygulanılabilir bir şey değil açıkçası. Yani çünkü
hepimizin bir beklentisi var. Yani şunu düşünün, hiçbir şey beklemesek bile, hani siz konuşurken bir yandan onu düşünüyorum. Yani ailemden beklentim var, çocuğumdan var, işte maaşımı bekliyorum, Hı ne hı, bileyim partnerden bir beklentim var. Hep bir beklentim var aslında hı hayatta. hı. Ee, şimdi Da buradaki şöyle asıl diyeceğiz Gülden. Mesela dedin ya galiba. maaşımı bekliyorum. Ona gerçek beklenti diyoruz. Hı Yani Hı sen hı, bir emek veriyorsun, hı hı, birisi için, bir iş yeri için emek harcıyorsun ve karşılığında anlaştığın gibi iki tarafın hı da hı. kabul Ya da o ettiği zaman gibi işte burada bir paranı kavram alıyorsun. çatışması mı var? Mesela o bir beklenti değil, belki de bir hak ediş. Evet, Hak ediş heh, ama beklenti Evet. hak grubuna ediş yine söylerken de beklenti diyoruz. Bunlara gerçek beklenti diyoruz. bekliyorum. Ama işte ben Gülden'e arkadaşlık bazında şunları yaptım da işte Gülden mesela ben 5 kere arıyorum da Gülden aramıyor da gibi Hı Hı hı. beklentilerim varsa ona gerçek dışı beklenti diyoruz. hı, hı Yani olmaması gereken kısmı, o üzen kısmı var ya işte Hı tam hı. orası. Ya şöyle, bana da mesela şöyle geldi açıkçası. Evet, şimdi mesela hani bazen şöyle ayırt edilir ya, senin dediğin noktada işte haklı beklentiler. Aslında haklısı haksızı bazen çok yok belki de. Hakkınsa al. Zaten buna beklenti diyemeyiz, değil mi? Senin Hı hakkınsa bunu bekleme ve al. Yani dile getir, söyle. Ama beklenti dediğimiz zaman işte ne bileyim, işte aldatılmayı beklersin mesela hayatta. Ama yaşayabilirsin. hı, Ya da işte değil mi? Hani işte ne bileyim, ailenin sana çok ilgi göstermesini beklersin ama göremeyebilirsin. hı Hani beklenti de olmak normal bir şey, çok insani bir şey bence, ama belki problem şuradan kaynaklanıyor. Ayarlayamamak Tuzu duyguyu. değil mi? Değil mi? Böyle fazla beklenti, her şeyden fazla beklenti. Hani o dediğin noktada da Zeynep, hani mesela diyelim ki işte ben dediğim gibi kardeşime işte bir şey yapıyorum. Kardeşime duygusal bir yatırım yapıyorum ben bu anlamda. Ona duygusal bir yatırımım var. Diyorum ki ama ben buraya bir yatırım yaptım. Onun da bana vermesi lazım. Hayır. Yani hayatın böyle bir kuralı yok işte. hı. Yani mesele burada. Sen Peki ona işte onu neden verebilir. yok yani? Orada mesela Zeynep sen ne dedin? Haklı beklenti bir de ne? Gerçek beklenti, gerçek Gerçekten. dışı beklenti. Ha, gerçek Psikolojide beklenti. böyle ayrımı yapılıyor. Ya Bence bunu biraz psikolojide yumuşatmışlar gibi geldi bana mesela. Ben de Gülden'e katılıyorum o noktada. Beklentim varsa yani ben o konuda hak ettiğimi düşünüyorum. Mesela ben sana emek verdim. hı hı, Bu benim hakkım. Özellikle ikili ilişkilerde de hani bir beklenti içinde tutup bir taraf ağzına bir parmak bal çalıp ama sonrasında da öteki tarafta beklenti içinde olacağını umup zaman geçirip zamanını harcayıp ondan sonra da baktı ki beklentisi olmuyor, büyük hayal kırıklıklarına düştüğü noktalarda mesela hak ettiğini düşünüyorsa o verdiği emeğin karşılığını, yani aslında orada bir beklenti içinde olmak değil de ben böyle bir şey hak ediyorum. Ben seni 3 kere mi arıyorum Zeynep'ciğim? Sen de beni lütfen arar mısın? Yani bu ilişkinin konuşabilmek değil mi? Söyleyebilmek. yani hak Yani ettiğimi aslında düşünüyorsam bunu o e, zaman hakkımı dile getirmem lazım. hı İşte hı, o şey var ya gerçek dışı dediğimiz kısımda da aslında hı şöyle. Hani ben bunu düşünüyorum hı, ama sen bilmiyorsun Münevver bunu. hı hı. Bu sadece benim Kendi düşüncemde kendine kalıyor. Oysa kuruyorsun. ben bunu aynen ben bunu dile getirsem arkadaşım ben de senden bunu bekliyorum Hı hı, desem ve sen hala yapmıyorsan hı hı. o zaman herhalde bir ne bileyim arkadaşlığımızı mı bir sorgulayacağız falan Sorgulamak değil noktasına. de şöyle olur, mesela bir insana kardeşimiz bile olsa, ailemiz bile olsa dedi ya hani ailemden de beklentim var, Hı çocuğumdan beklentim var. En azından burada şunu ayarsın. Herkes mesela diyelim sen bir iyilik yapıyorsan ve bunun karşılığında evet ben zor zamanımda da senden aynısını bekliyorum. Bu bir beklentinin ötesinde bir hak ediş gibi görüyorum ya ben benim tanımımda. evet. Ama sen bunu bana vermezsen o zaman şunu anlarım. Herkes iyi olmak zorunda değil. Herkes benim kadar anlayışlı olmak zorunda değil. Herkes benim kadar düşünceli olmak zorunda değil. O zaman ben benim kadar düşünceli olanlarla iletişim kurmayı tercih ediyorum. Ya da ben seni de biliyorum, senin ne kadar düşüncesiz olabileceğini de biliyorum ama hala iletişimi kurabilirim ve bu sefer ama üzülmem. Üzülmem. Bunun sonucunda üzülmem. Yani Yani ya senin O zaman yaptığını o beklentini düşürmüş oluyorsun işte. yani. senin yaptığını yapmasını beklemeyebilirsin. Yani alışırsın sen bu duruma belki de. Hani şöyle işte atıyorum, ben dediğim gibi sana bir iyilik yaptım ama karşılığında senden bir iyilik bekliyorsam bu da şeye girmiyor mu? Böyle fazla Alışveriş. beklenti bazen biraz tefeciliğe de değil mi? Girmiyor mu? Tefecilik Yani gibi öyle o söyleniyor. da bana yapsın. Ama
hani en başta konuştuk ya, ben sana yaptım, sen Zeynep'e belki. Yani hayatın belki de akışı budur, bilemiyorum. Asıl Ama o zaman şöyle, asıl düzgün düzenli giden ilişki ben bunu yaptım, o bunu yaptı şekline dönüşmeden öyle akıp gitmesi değil mi aslında? Hı Asıl ait olduğumuz ilişki şekli o olacak. hı. Öyle olmadığı için bunlar çıkıyor zaten. Evet. Orada problem Yani başlamış zaten oluyor. oraya getirelim konuyu diye. Yoksa alışverişe döndürelim diye değil. Bunu evet, fark etmek. Yani beklediğin şeyi hak ettiğini düşünüyorsan hak ettiğini almaya çalış. Mesela bu bir maaş gibi bir şey olabilir. Ya da bir evet, işte hizmet verdin onun karşılığını almak gibi olabilir. Ama eğer bu gerçekten kendi gönlünden, hissiyatından ya da işte fıtratından yaptığın bir şeyse ben onu senden değil bana başka yerden geri döneceğini bilirim. Hani iyilik yap evet, denize at balık bilmezse Halik bilir dedikleri evet, noktadaysan o zaman evet. üzülmezsin zaten. Beklenti içinde olmazsın kısmını anlatalım isterim. Mi? Hı. Şey değil yani, şöyle diyebiliriz aslında, çok da gerçeğin sınırlarını aşmamalı değil mi? Yani bu anlamda bir gerçeklik sınırları var ya, onu da çok fazla aşmamalı o zaman beklentiler belki de bu noktada. Yani hakkınsa, ben sana bir hizmet veriyorsam, dediğim gibi bak, bu da çok önemli bir şey. Ben bunun karşılığını beklerim, çünkü bu çok başka bir şey. Evet. O benim, nasıl diyeyim, haklı ve işte, ya da neydi, gerçek beklentimi demiştin Zeynep'ciğim. O benim gerçekten zaten hak ettiğim bir hak edişim, o benim. Ve ben bunu beklerim. Ki bizim Bence sektörümüzde bir onu sürü tam insan olarak onu demek istiyoruz işte. yani. Hak Hı ediş hı. kısmı, gerçekten hak ediş kısmı gerçek beklenti kısmıyla eşit Evet. gibi. Ama dediğimiz gibi diğer kısımda ben birine bir iyilik yaptım. Bu aramak değil, bir iyilik yaptım. Gönlümden koptu, lütfettim. Şimdi ondan O ayrı bir lütfetmesini şey. bekleyemem ki, değil Onun mi? Yani beklentisi onun da bana olmayacak. lütfetmesini Yapıp bekleyemem. bırakacaksın yani. İyilik Ya, yapıyorsan bir şey yapacaksın. söyleyeceğim. Böyle konuşurken aklıma şey geldi ya. Bazıları da hep böyle anlaşılsın diye bekler ya. Böyle söylemez. Hep bekler ama. Hani anlamazsın ya, sorun ne? Hani Görmüyor musun de? problem ne? Görmüyor musun böyle? Görmüyor. Görmüyor. Aynen Pek görmüyor. çok e, Ya karakterler oluyor bunlar açıkçası. bir de bir Selam. başka şeyi var beklentinin başarımız üzerinde etkisi var. Oraya bakıp oraya da şey yapalım mı? Değinelim mi? Tamam. Tabii ki. Zamanımız nasıl bilmiyorum ama Rosenthal deneyi var bilirsiniz belki. Pigmalion etkisi deniyor. Onun sonucunda çıkan sonuç Pigmalion etkisi. Diyor ki başarımız, düşünce biçimimiz, davranışlarımız ve kendimizle ilgili algımızı çevremizdeki insanlar belirliyor diyor. Yani kişilerin bizden beklentilerine ve bize davranış biçimlerine göre şekilleniyor başarımız diyor. Bununla ilgili de bir deney yapmış Rosenthal. Oradan önce çıkarımları 4 tane çıkarım yapmış. Deneyi önce anlatayım ya da. Bir grup öğrenci üzerinde IQ testi yapılıyor. Hepsinin IQ test sonucu aynı. 2 bölüme ayrılarak öğretmene teslim ediliyor bu grup. Diyor ki isimler verilerek şu kişiler IQ'su çok yüksek çıktı, çok başarılı, size emanet. Artık ne yapıyorsanız yapın. Senenin sonunda o IQ'su yüksek denilen öğrenciler aslında diğerleriyle aynıydı ya. Grafiklerinde inanılmaz bir artış görülüyor. Diğerleri aynı ortalamada devam ediyorlar. Neden? Çünkü diyor ki birincisi o birinden beklentin olduğu zaman ona daha çok vakit ve emek harcıyorsun diyor. Yani o çocuklara şimdi Ahmet, Mehmet, atıyorum Ayşe daha zeki ya. Ha ben onun zekasını artırmam gerekiyor diyor. Öğretmene böyle bir bilinç geliyor ve onlara daha çok emek veriyor, vakit harcıyor. İkincisi daha olumlu davranıyor. Motive edici konuşuyor. Farkında olarak yapmıyor bunu ama bu böyle Çünkü akış böyle devam beklentisi var. ediyor. Hani dediler ya daha yüksek dediler halbuki aynılardı. Evet, beklenti arttığı için. Daha sonra daha toleranslı davranıyor. Yaptığı hataları böyle kestirip atmıyor. Diyor ki tamam diyor bunu yapamadın ama yaparsın sen diyor. Ne yapıyor? Ona fırsat veriyor. Yeni fırsatlar veriyor. Evet. Sonra olumlu geri bildirimlerde bulunuyor. O da özellikle olumlu geri bildirim insanın kendisini geliştirmesi için yapılan hani olumlu eleştiri gibi. Evet sen bunu şimdi yapamadın ama ben sana inanıyorum bunun daha iyisini yapacaksın gibi bu 4 tane çıkarım bu deneyin sonucunda hani
ortaya konmuş. O zaman bu 4 tane geri bildirimle, sonuçla biz aslında ilişkilerimizi, zaten onun için yapılmış bu. Hı hı. Beklenti duyduğum kişilerden o deminden beri söylediğimiz olumlu dönüşleri alabilmek için bunları yapsak çok Kullanabiliriz olacak. diyorsun. Ay, çok güzelmiş. Gerçekten ben hemen ikili ilişkilerde de bu konuyu düşündüm. Çocuklarımız için düşündüm. Evet. Gerçekten o bakış açısıyla baktığında yani işte bu çocuk çok yüksek seviyede ya da işte ben bu ilişkiden çok büyük performans bekliyorum dediğin noktada performans düşük bile olsa evet sen daha iyisini yapabilirsin. Bu ilişkiyi daha ileriye götürebiliriz. Yani yermek yerine şimdi bir sürü Aynen. şey düşünüyorum. Bence de. 1968'de yapılmış bu deney. 1968'den beri hala hani bilindiği halde yayılıp herkeste olumlu bir sonuç elde Elde edilememiş ama edilememiş diyorsun. Umarım bu neyse bugün programdan biz sonra herkes için bu başlıkları tekrar izleyip yazsınlar. Ben de yazmayı planlıyorum. Çok evet, güzelmiş. Bir de şey geldi aklıma. Bu tarafı da var yani sen bana öyle davrandığında sen böyle bir beklenti içinde olduğunda haliyle ben daha da bir gayret içinde olurum diye düşündüm. Öğrenci açısından da bence o 4 başlık çok kıymetli. Hmm, tabii evet. ki zaten öyle, öğrenciler konusunda da öyle, çocuklarımız konusunda öyle, ama ikili ilişkiler üzerinde düşündüğünde de eşinle ya da sevgilinle, işte partnerinle de öyle aslında. Özellikle şu pozitif geri bildirim var ya, hani Hı şunu hı. şunu yapmıyorsun, işte bana bir çiçek bile almıyorsun şeklinde söylem var. Onu daha farklı bir şekilde ifade etmek var. Belki olumlu yöne doğru değişim olacak. Bu başlıkları bir de ilişkiler üstünde konuşalım bence. Bir gün çok güzelmiş. Benim hoşuma Evet. gitti. Detaylandıralım. İlişkiler üstüne deyince benim de aklıma şey geldi. Böyle hep beklemeye alınan ilişkilerde olunur ya. Yani Münevver hani sen dedi ya böyle ağzına bir parmak bal çalar ama ortada yoktur. Aslında niyeti yoktur ama niyeti var gibi davranır falan. Hep beklemeye alınan olursun falan. Mesela bu noktada bundan çok maalesef bizim hemcinslerimiz yaşıyor. Hani gelenlerden, danışanlardan örnekle söylüyorum. Bizim hemcinslerimizden çok lafa e, Evet. daha çok şey yapmak vardır ya, inanmak vardır ya, çabuk inanırız. Ama ne yapalım işte ben kendim gibi düşünmüştüm. Hı, Ama işte ne bileyim ben o da böyle düşünür sanmıştım. Ya ben şunu söylemek istiyorum. Ne olur arkadaşlar herkesi kendiniz gibi düşünmeyin. evet. İnsanlar çok zalim olabilir. Değil Evet. mi? Yani çok vahşi olabilir. Ya mesela ben kendim gibi düşünmüştüm. Onu benim gibi sanmıştım. Sanmayın. Evet. Sanmayın diye buradan bir ufacık bir hatırlatma yapmak Zaten istedim. ben de onları düşünerek aslında öyle sert bir giriş yapmıştım. Beklenti içinde olmayın. Hak ettiğinizi düşünüyorsanız söyleyin. En Evet. azından zamanınızı harcamayın. Bir an önce geri bildiriminizi alın. Ona göre Evet. yolunuza bakın şeklinde. O Kendi yüzden oradan. değil mi? Sınırlarımızı Aynen. korumak gerekiyor. Hani o ikili ilişkilerde beklemeye alınan olmayın. Yani o Evet. çok başka bir şey gerçekten. Hani bu konuda böyle sen deyince bende de böyle bir şey açılım yaptı bu açıkçası. Beklemeye alınan olmayın ya. Bir şekilde o sınırlarınızı hemen koruyun. Bir Hı de hı. şey için Şey ya aklıma sizin demişsiniz geldi ya. bak, sen öyle bekleyen olmayın deyince, şimdi şey gibi, böyle mesela karşımdaki kişi beni bir yere koyuyor, tamam mı? Hı hı. Bir yere koyuyor. Verdiği değerle, bana verdiği değerle bir yere. Hat düşün. O hattın üzerinde onun için önemli olan insanlar var. Ben buradayım. Hı hı. O burada. Ona daha yakın insanlar var. Ben de buradayım. Şimdi beni buraya yerleştirdi. Hı Ben hı. de bu konumumdan ona hitap ediyorum. Ben Hmm, ona buradan konuşuyorum. Buranın gerçeğiyle konuşuyorum. Hı hı. Yani davranışım seviyesi buradan. Hı hı. Şimdi evet. diyor ki mesela, ama beni işte aramıyorsun ya da bana gel ya da bunları geliştirebiliriz. Ama sen beni buraya koydun Hı hı. davranışınla, daha fazlasını isteme o zaman. Ha, sen verdiğin değerle, ifadenle e, daha farklı bir yere değiştir beni. Ben oradan sana konuşayım, hitap edeyim, bakayım, değil mi? Bir de bu var. Yani karşı tarafın bizi e, yerleştirdiği yerlerde duruyoruz Evet, aslında. evet. Biraz da o zaman o karşı taraf bazen biz oluyoruz ya. Biz de kimi nereye koyduğumuz ve kimden ne beklediğimizi bir analiz etmemiz Aynen, gerekir belki. aynen öyle.
Nereye koyarsak onu bekleyeceğiz. Bir de şey diyecektim ben. Beklentisi yüksek insanlar genelde, bilmiyorum dikkat ettiniz mi? Böyle çevrenizde vardır belki, böyle beklentileri gerçekten çok fazla olan insanlar genelde çok sabırsız insanlar. Böyle çok fazla böyle sabırlı olmayı beceremeyen insanlar. Yani işte bir tohumu atar, hani hemen başında bekler. Hadi bakalım çıksın artık, hadi bakalım çıksın artık falan gibi. E, Bilmiyorum, beklentisi gerçekten böyle gerçeğin sınırlarında kalmayan ya da yaptığı her şeyin karşılığını bekleyen insanların sabır kapasitelerinin de ben genelde gözlemlediğim kadarıyla en azından diyebilirim ki daha düşük olduğunu gördüm. Yani İşte hatta orada ne oluyor ya, biliyor musun? Hani az önce dedim ya, ben sana yaptım, senden bekliyorum ya. Sen evet, yapmadıkça ben hırslanıyorum. Hani sabırsızlık aslında o evet. hırslanmanın sonucu geliyor. Ya bir şey söyleyeceğim. Bir sabırsızlıkla ilgili bir yerde bir şey duydum. Çok hoşuma gitti. Sizinle de paylaşmak istiyorum. Hı O hı. kadar diyor aceleciyim, o kadar sabırsızım ki her şey dün olsun istiyorum. Aa, Hani güzelmiş. bir bu kadar hoşuma gitti ki. Yani ay, çok garip geldi bana. Hakikaten öyle. Hani bazen biz de yani yaşadığımız bir şey olabilir. O kadar aceleciyim ki diyor. O kadar sabırsızım. Her şey dün olsun. Bu çok garip bir oyuncudan dinlemiştim bunu. Çok böyle değişik gelmişti gerçekten. Ama dediğimiz gibi beklentiyle de sabırın bir şeyi var. Bir bağlantısı var aslında, ne var orada dediğin gibi. Belki hemen karşılığını almak istemek gibi olabilir. Zeynep de dedi ya, hani insanız, beklentisiz insan yok gerçekten. Peki siz Tabii ki. hayatlarınızda beklentiyi nasıl yönetebiliyorsunuz? Ben kendi adıma şunu Biz mi? söyleyebilirim Hı aslında. hı. Bize mi soruyorsun Evet. dermiş. Şey, Evet, Ben de şey sonra da ben aklıma cevap geldi. vereceğim. Sen onu sorarken bu soruyu sorup yorumlara yazın diyeceğini tamamlayacaksın Ha, gibi okey. bekliyorum. O da güzelmiş ama doğru, tamam. Dinleyenler de bizi Spotify'dan, podcastlerden ve izleyenler YouTube'dan tabii ki alta yorum olarak yazabilirler. Siz beklentinizi nasıl yönetiyorsunuz ya da beklenti sizin için hayatınızda nasıl bir şey, ama biz de birer birey olduğumuz için sizler hayatınızda bunu nasıl yönetiyorsunuz merak ettim. Ben kendi adıma şunu söyleyeceğim. Gerçekten hakkım olan her şeyi isterim. Hı hı, Bu net. Hakkımsa o benim. Ben hakkımı beklenti olarak çok fazla görmüyorum. hı O hı. benim hakkımdır ve isterim, talep ederim, söylerim. Ancak biz şeyiz. Biz oğlak burçları Münevver birazcık Evet, daha böyle üç şeyiz oğlak burada galiba. toplaşmışız. Bizde beklenti yok. Biz Ben pat diye kovayım. söyleriz. Ben kovayım. Kanka, Ha, kov daha muydun? hani Hı hı. böyle şey, direkt Senin böyle Merkür gerçekçi. oğlaktı galiba. Pardon, haritaya bakmıştım. Ha, ben oğlan, senin hatta şeylerimiz de aynı değil mi? Hı. Ay burcumuz falan da aynıydı diye Evet, hatırlıyorum evet. sanki. Yani ben hakkımsa bunu gerçekten talep ederim, dile getiririm ve söylerim. Yani ay ben bunu bekliyordum ama o benim hakkımdı ama falan deyip sızlanmam. Hı hı. Lakin bu anlamda insani beklentileri sanırım biraz bıraktım. Çünkü e, gerçekten dediğimiz gibi o karşılığını o karşıdaki kişiden alamıyorsanız şayet. Yani ben buna çok duygusal yatırım yaptım ya ama bu bana bunu yapmıyor. Bu insanın çok canını acıtan bir şey olabiliyor. O yüzden ben yaptım ama bu benim alanım. Ben yaptım. O aynı kapasitede olmayabilir. Onun tekamülü bambaşka olabilir. O yüzden ben yaptım deyip benim bu insani beklenti anlamında beklentilerimi minimize etmeye çalışıyorum diyeyim en azından. Hı hı. Ben Zeynepciğim, birinci senin nasıl? kısımda aynen birinci kısımda aynen hakkımsa onu ben de biraz böyle söyleyebilen, dile getirebilen birisiyim. Hı hı. Diğer kısımda da o alamadığım kısımda da toleransım biraz düştü bu alana girdikten sonra. Hani o hep idare ettiğim işte olsun ya böyle böyle de olur hani ben vereyim benden gitsin falan filan kısımları biraz değişti. Onu Neye söyleyeyim. evrildi Hani peki o? bilmiyorum ya nereye doğru gidiyor ama ama gerçekten o kısımda daha uzun vadede tolerans göstereceğim şeyler biraz kısaldı ve eğer o alanda durmamam gerekiyorsa da Hı hı. uzak durmayı başarabiliyorum. Harika. Öyle söyleyeyim. Uzak durmak da benim hakkım Hı hı. diyorum Evet. ve uzak durabiliyorum. Benim için de malum, ben de hakkım olduğunu düşünüyorum. İstiyorum. Hiç beklenti içinde olmam. Genelde net konuşmayı seviyorum. Yani en yakınlarımla bile. Hı hı. Ben şöyle saygı gösterirsem sizden de aynı saygıyı beklerim derim. Ama eğer duygusal taraftan bakacak olursak da benim
Ee, Kendime göre bir işte fıtratım var. Benim elimde olmadan yaptığım şeyler var. Karşımdan da o elimde olmadan yaptığım şeyi bekleyemiyorum. Çünkü onun da kendine has bir fıtratı var. Benim yaptığım aynısını Orada yapmaz. farkındalığın var çünkü. Hı hı, Orada sen kendini de çok iyi tanıyorsun. hı hı, Karşı tarafı da tanımaya açıksın. hı hı, Bu güzel bir şey. Bunu başarabilmek güzel bir şey. hı. Tabii bunu başarmak için de yıllarımı aldı bu arada. Çok beklentiden ağlamışlığım vardır. Sonra öğreniyorsunuz Değil mi? artık insanların kendine Kesinlikle. göre bir hali, Evet, evet. Ama tavrı. ne kadar rahatlıyoruz değil mi? Orası azaldığı zaman. Tabii. Hani Bu başlangıçta farkındalık ben dedim zaten ya. çok kıymetli ve özellikle dedim Evet. ya artık kolektif bir bilinç olduğumuzu düşündükten sonra herkesin kendine has bir görev var. Onun mesela hani yılanın işte sokması, zehri, akrebin işte zehri gibi e, yani kelebeğin ya da o ne bileyim hani o güzelliklerle kötülüklerin hepsinin kendine has bir oluşumu var. Şimdi ben niye akrebe sen soktun ya da ısırdın diye kızabilirim. Ancak kendimi hırpalarım ben böyle yaparsam. Onun fıtratının Evet. farkındayım. O zaman da işte senin dediğin şey çok kıymetli Zeynep. Uzak durmayı, mesafeyi, uzaktan sevmeyi o insanları. Canım Ben onu sonra her zaman görüşürüz deyip. söylüyorum. Bazen gerçekten inat edip o alan diyorum ben, o kişiyle Hı hı, yarattığım alan. hı hı, İnat edip orada durduğum sürece üzüleceğim. O zaman Evet. bunu da normal karşılayabiliriz. Hani hı hı, illa şey değil, hani ikili ilişkilerde değil, genele bunu yayabilirsin. hı hı. E, Uzaklaştığın zaman o da belki rahatlayacak, sen de rahatlayacaksın. Ya da mesela ateşi tutmak gibi bir şey böyle ilişkiler. Maşayla tutmak. Niye elimle tutup canımı yakayım? Öyle uzak. Evet. Aynen. Aynen öyle. Ya da akrebin yanına giderken mavi giyinmek. Hani mavi uzaklaştırmış ya Değil mi? akrebi. Hani onun fıtratı o. Bunu bilerek yaklaşacaksın yani. Evet. Aslında akrep örneği çok güzel gerçekten ya. Herkesin bir fıtratı var. Beklentiyi bununla en güzel tanımlayabilirmişiz aslında. Evet. Hakikaten öyle. Valla ağzınıza sağlık. Gene çok güzel bir program oldu. Son ekleyeceklerinizi de alayım. Hepinizin ağzına sağlık. Ee, Evet. Ben de dedim sizinle valla sohbet etmeyi çok özlemişim. Artık daha sık bir şeye geçelim, modumuza geçelim inşallah. Evet. Çok keyifliydi. Bak hemen beklentiye girdim. Daha sık moda geçelim falan diye. Bak ne dedim? Ben beklentiye girdim burada. Çünkü bu Ben de beklentiyi şöyle bir biliyorsun ki beklentiden karşılıklı. Hı. Ben de şöyle bir beklentiyle bitiriyorum dermişim. Evet, yorumlara yazsınlar. Merak ediyorum ben de izleyenlerin nasıl yöntemleri seçtiğini, dinleyenlerin, izleyenlerin nasıl Evet. yöntem seçtiğini, belki bize de ve diğerlerine de farklı bakış açıları sunabilir. Tabii bir açılım olur. Evet. Aynen. Bugünlük de bizden bu Diyelim. kadar olsun o zaman. Bir dahaki programda Evet, görüşene kadar hoşça çok kalın. Görüşmek teşekkürler. üzere. Kızlar Hoşçakalın. ağzınıza sağlık sizin de. Görüşmek üzere, hoşça Ağzınıza. kalın. Görüşürüz. Hoşçakalın.